Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için umaç helvası yapacağız. Bir un helvası çeşidi olmasıyla beraber içerisinde herhangi bir kuru yemiş olmamasına rağmen ağzımızda kıtır kıtır böyle kuru yemiş varmışçasına bir doku oluşturan bir helva. İnanılmaz lezzetli bir helva arkadaşlar. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 4 su bardağı unumun içerisine yarım çay bardağı kadar sütüm var. Onu ilave ediyorum ama şöyle parça parça yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve olabildiğince içine döktüğüm sütü bütün unumun içerisine yedirmeye çalışıyorum. Unumuzun üzerine dökülen süt böyle topak topak hamurlar halinde unun içerisinde kalıyor arkadaşlar. Biz bunu avucumuzun içerisine alıyoruz ve unumuzu havalandıra avucumuzun içerisinde yuvarlaya küçücük hale getiriyoruz arkadaşlar. Adeta böyle bir Hindistan cevizi dokusunda oluşacak şekilde ufalıyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar bununla uğraşıyoruz. Un helvasından ayıran tek özelliği bu arkadaşlar. Ama pişirdiğimizde inanılmaz güzel bir şekilde ağzımıza geliyor. Böyle çok lezzetli bir doku oluşturuyor. Ben bunu eşimin halasından öğrendim. Gerçekten çok beğendiğim bir tarif. Yapmayı da uzun süredir planlıyordum. Hazır Ramazan'da gelmişken böyle kandilde yapıp bol bol koluya komşuya dağıtmalık bir tarif arkadaşlar. Unumun tamamını elekten geçirdim. Olabildiğince dikkatli bir şekilde eleyelim arkadaşlar. Tortulu kısım üstte şöyle gördüğünüz gibi, diğer ince unumuz da altta olacak. Onu kenara alıyorum ve şerbetimi hazırlıyorum. Şöyle şerbetimizi de kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece böyle oda ısısından biraz sıcak suyun içerisine koyarsanız çabuk bir şekilde şeker eriyecektir ve helvamızı kavurduktan sonra içerisine ilave edebiliriz. Ben şöyle 2,5 su bardağı toz şekeri, 2,5 su bardağı su ilave ettim arkadaşlar, ama daha şekerli seviyorsanız 3 bardak da yapabilirsiniz. Ben çok ağır şerbetli sevmediğim için bu şekilde ayarladım ve kıvamı çok güzel oldu. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı tereyağımın üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Helva yağ bol olunca lezzetli olur arkadaşlar. Bu nedenle elinizi korkak alıştırmayın derim. Öncelikle tortulu elek üstünde kalan kalın unumuzu kavurmakla başlıyoruz arkadaşlar. Zaten ilk önce bunu kavurmamızın sebebi de ağzımıza böyle kıtır kıtır arada kalan iri parçaların gelmesi için yapılan bir işlem. Ve gerçekten bu yemeğin karşılığında da çok lezzetli bir helva yiyeceğinizi iddia ediyorum. Hiç denemediyseniz mutlaka bir kez denemenizi, bu tarife şans vermenizi isterim. Şöyle unumu kavuruyorum ve istediğim renge ulaşmak üzere arkadaşlar. Şöyle biraz daha kavurduktan sonra tam da bu rengi aldığında altın sarısı tonundayken diğer elek altı unumu da ilave ediyorum. Sesi duyuyorsunuz. Hemen bu aşamadan sonra hızlıca karıştırmaya devam ediyorum. Bir de arkadaşlar helvayı yaparken size önerim şu olacak ki mutlaka kalın tabanlı bir tencere kullanın. Kalın tabanlı tencerede ununuzu yakma ihtimaliniz çok daha düşük. Hem kontrollü bir şekilde kavurmuş oluyorsunuz hem de ocağınızı böyle ortadan biraz daha yüksekte açabilirsiniz. Hızlı bir kavurma süresi de tanır size. Ama ince tabanlı tencerelerde, tavallarda mutlaka kısık ateşte çalışmak lazım. O da kavurma süresini uzatan bir faktör. Bunu da göz önünde bulundurmanızı öneririm. Şöyle kavurmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş beyaz unum da renk almaya başladı. Ve istediğim renk tam olarak bu arkadaşlar. Şerbetimi de son bir kez karıştırıyorum. İçerisinde erimeyen şeker kalmasın diye. Bu rengi aldıktan sonra kenardan böyle tek seferde şerbetimi döküyorum. Çok ortadan dökmeyin ki şerbet üzerinize sıçrayıp elinizi kolunuzu yakmasın. Kapağını kapattım. 1-2 dakika şöyle kendi ısısında bir şerbeti çekme işlemine başlasın. Şerbetin o kaynama harı insin. Tenceremin kapağını açayım. Tenceremin kapağını açtım ve şöyle ufaktan yavaş yavaş karıştırmaya, unun şerbeti yemesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiç gözünüzü korkak alıştırmayın. Gerçekten yapımı pratik bir tarif. Bir de şöyle şerbeti çekmeyecek gibi düşünmeyin. İlk anda böyle sanki çok dökmüşsünüz gibi gelebilir. Çok hızlı bir şekilde çekiyor. Böyle göz göz kabardığında
Hızlı hızlı karıştırın ki sağa sola sıçrayıp patlama imkanı bulamasın. Çok hızlı karıştırırsanız bu aşamada işiniz kolaylaşacaktır. Şerbetini çekti helvam ve şöyle rengini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Lezzetli helva renginden anlaşılır bence. İnanılmaz güzel bir renkte, tam karamelize olmuş. Kıvamı, rengi, her şeyi çok güzel görüyorsunuz. Gerçekten iştah açıcı bir görüntüsü oldu. Şöyle helvamı güzelce karıştırdıktan sonra hemen servis tabağıma alıyorum. Bu arada arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı da beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa da yorumlardan yazın. Olabildiğince yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle kaşık yardımıyla helvalarıma şekil veriyorum. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben örnek olması adına hem böyle bir kaşıkla şekil verdim, hem de klasik annelerimizin yaptığı şekilde şöyle tabağın içerisine dizip üzerine kaşıkla desenler yapacağım. Tamamen size kalmış görseli. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Gerçekten denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ben eşimin halasından öğrendim dediğim gibi. İyi ki de öğrenmişim. Çok severek yaptığım, çok severek yediğim bir tarif. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Son olarak da şöyle helvamın kıvamını, iç dokusunu daha net görebilmeniz için şöyle tabaktan göstermek isterim. Şu içerisinde gördüğünüz parçalarda kıtırlıklar arkadaşlar. Şöyle bir de kaşığımın tersiyle yaydırayım ki kıvamı tamamlayın istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.